Herkese merhaba. Bugün Jet ve Compose'da listelerde key kullanımının neden önemli olduğunu göreceğiz. Basit bir to-do list uygulaması yapacağız. Kullanıcılar görevleri işaretleyip silebilecek. Bu süreçte key kullanımının avantajlarını ve key olmadan yaşanan sorunları gözlemleyeceğiz. Özellikle görevler işaretlendiğinde veya silindiğinde key kullanımının nasıl fark yarattığını anlamış olacağız. Hadi başlayalım. Burada daha önceden oluşturduğum Task adında bir model var. ID ve name parametrelerini alıyor ve bir de Task List adında değişken var. İçerisinde 4 tane görevimiz var. Şimdi bunlarla hemen listemizi oluşturalım. Bir değişken oluşturacağım burada state. İsmi tasks olacak ve by remember diyorum. Ve içerisinde mutable, state of ve benim task list değişkenim olacak. Hemen gerekli importları yapalım. Ve bir column oluşturacağım burada. Çünkü dikeyde bir layout düzeni istiyorum. Ve bu column'a hemen hızlıca bir modifier verelim. Modifier.fill max width diyorum. Ve bir de padding vereceğim. 16 dp yeterli. Şimdi içerisinde bir lazy column oluşturacağım hemen listemize dönebilmemiz için. Lazy column diyorum. Lazy column bildiğiniz gibi benden bir items adında extension istiyor. Ve bu extension'da aslında listemi veriyorum. Ben burada tasks'ı vereceğim. Şimdi bunların her birini bir değişkene atıyorum task adında. Tabii item'ı da hemen import edelim. Şimdi burada her bir aslında döneceğimiz item'ı bir değişkene atacağım task item adında. Ve bu task item'a da task'ı parametre olarak vereceğim. Hemen bu task'ı oluşturalım şimdi. Şöyle şuraya geldim. Fun diyorum. Task item dedim. Ve bu bir composable olduğu için hemen annotation'ımı veriyorum. Ve içerisinde benim task'ım var. Tipi task olacak. Ve bir de burada delete'e ihtiyacım var. Çünkü task'ı sileceğim. Bunun için fonksiyonla bunu oluşturacağım. Lambda ile bu state'te aslında sileceğim. Onun için on delete diyorum ve şöyle geriye herhangi bir değer döndürmeyen bir unit fonksiyon oluşturacağım ve bunu da hemen burada direkt lambda olarak alacağım. Burada artık işlemimizi yapacağız. Silme işlemimiz neyse. Şimdi öncelikle hemen task item'ımızı oluşturalım. Bir karta ihtiyacım var burada. Daha sonra bunun bir modifier'ı olacak hemen ve modifier nokta fill max width diyeceğim buraya. Ve bunun içerisinde bir row olacak. Çünkü yatayda hepsini bunların oluşturacağım itemlarımın. En solda bir checkbox text, en sağda ise bir silme ikonu. Hemen burada checkbox'ı oluşturalım. Checkbox da benden bir state istiyor aslında ve hemen bu state'i burada oluşturalım. Var is check diyorum ve remember dedikten sonra burada mutable state of dedim ve default değerini false olarak bırakıyorum. Şimdi is check bölümüne hemen gelelim burada ve bir de on check change olması lazım checkbox'ın. Sanırım bura is check değil check'ti. Evet. Bir de on check change bölümünde ise burada is check bölümüne oradaki aktif olan eğer false'sa false true'sa true bölümünü eklemiş olacağız. Şimdi burada bir de text oluşturacağım. Bu text'te de task'ın ismi olacak aslında. Hemen text diyorum buraya ve task.name dedim. Ve en son bir de icon button'a ihtiyacım var. Bu icon button'ın bir on click olacak ve bu on click'te aslında benim on delete'imi direkt çağıracak. Ve bunun içerisinde bir ikon oluşturacağım hemen ve bu ikona icons'ın içinden şöyle field paketinin altından delete'i vereceğim. Content description'ıma delete diyebilirim ve tint'e ise color.red diyorum. Hemen bunu da import edelim. Tamamdır şimdi. Artık bunların hepsini ayıralım birbirinden. Onun için de ne yapacağım? Horizontal yani yatayda arrangement'ı arrangement nokta space between diyeceğim ve aynı zamanda vertical alignment'ı da alignment nokta center vertical ile dikeyde de ortalamış olacağım bunları. Tabii şimdi bunu hemen bir çalıştıralım. Şurayı toparlayacağız öncelikle. Evet hem aralarını açacağız hem de buraya bir genişlik vermemiz gerekiyor ki tamamını alsın buranın. Yani bu row aslında modifier nokta fill max width diyeceğim. Ve daha sonra buradaki lazy column'a da burada vertical yani dikeydeki arrangement'ına ise arrangement.space by deyip şöyle 16 dp diyeceğim. Ve tekrardan burayı çalıştıralım. Evet şimdi düzgün ama dediğim gibi şu kitap oku checkbox'ın orada olması gerekiyor. O yüzden bu alanı da bir row içine alacağım. Ve böylelikle sadece ikon button'ı en sağa kaydırmış olacağız. O yüzden buraya tekrardan bir row diyorum. Bunları içine alıyorum. Ve tabii bunların da dikeyde ortalanması gerekiyor. Şimdi bütün kaçtı çünkü ayarları. Vertical alignment'ı buradan tekrardan kopyalıyorum. Dikeyde yine bunları ayarlamış olsun. Ve bunlara bir de yatayda, horizontal'da da şöyle bir boşluk verelim aralarına. Şöyle space by deyip 8 dp diyorum. Şimdi burayı tekrardan çalıştıralım. Evet şimdi gayet düzgün oldu. Bir de şöyle bir şey daha yapacağım buraya. Deneme yaparken çünkü bir daha baştan çalıştırmamamız için şöyle bir buton ekleyeceğim ve bu buton refresh butonu olacak. Herhangi bir şey sildiğimizde tekrar refresh yapınca eski verileri tekrardan getirsin. Onun için de on click diyorum. Import edelim önce. On click hemen clean'de işlemlerimizi yapacağız. Şöyle bir text oluşturalım buraya. Text diyorum. Listeyi sıfırla dedim. Tamam burada da yapacağımız işlem şu. Buradaki tasks'ın içerisine task listimi vereceğim direkt. Burada silme işlemlerimizi yapabiliriz. Nasıl sileceğiz burada? Tasks'ın içinde aslında tekrardan buraya döneceğim. Filter diyeceğim. Burada neyi filtreleyeceğim artık ben? It.id benim buradaki
task'ıma eşit olmayan. Böyle dediğimde ne olmuş olacak? O ID silinecek ve benim artık silinmiş olan listem tekrardan buraya assign edilmiş olacak. Şimdi burayı tekrardan çalıştırıyorum. Bakalım siliyor mu? Düzgün bir şekilde siliyor. Tamam. Listeyi sıfırla dedim. Hepsi tekrardan geldi. Buradaki sorun aslında şu. Şimdi buraya geldim. İkinci yani position'ı 1 olan item'ı seçtim. Burayı check haliyle. Daha sonra bunu tam silecektim. Bakın gereksiz yere position 2'deki item da seçili olarak geldi. Yani burada şöyle bir sorun oluyor aslında. Ben şöyle bir not aldım sizin için. Şimdi key olmadan aslında Compose'un bakış açısı şu. Position'a göre hatırlıyor Remember'ı. Yani Remember'dan kastım da burada şu bölüm. Bu is check bölümünü. Eğer position 2'de check varsa az önce yaptığımız gibi position 2'ye geleni de check yapıyor. Yani Compose aslında şöyle görüyor burada. Bunların hepsi false'tu. Eğer ben burada market'i silersem az önce yaptığım gibi Compose şöyle görüyor. Position 2'de önceden bir market vardı. Bu check true'ydu. Şimdi Position 2'de yemek var. Demek ki market yemeğe dönüştü. O zaman ben marketin state'ini check true yaparım. Yemeğe veririm diyor ve sonuç yemek de checked oluyor. Ama biz burada key'i kullanırsak burada remember'da ID'ye göre hatırlanıyor. Ve ID 3'te biz eğer bir check varsa ve silindiyse de state ile beraber gittiği için pozisyonda yani position'da yaşadığımız bu sorunu yaşamamış oluyoruz. Bu da aslında çok basit. Buraya gelip key dersek bu key de aslında bize yine buradaki gibi task'ın item'ını dönüyor ve ben burada o zaman gelip derim ki it.id yani task'ın id'siyle burayı çiz ekrana. Ve şimdi bakın spor yap seçili. Sil diyorum. Herhangi bir şekilde diğerlerinin state'i bozulmadan silinmiş oluyor. Umarım lazy column'da key kullanmanın faydalarını ve nasıl düzgün bir şekilde implemente edebileceğimizi daha iyi anlamışsınızdır. Unutmayın doğru kullanımda performansı arttırabilir, kullanıcı deneyimini iyileştirebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.